Küçük Çanay-Chuun dünyaya geldiğinde, ailesi onun fiziksel görünümündeki bir tuhaflığı hemen fark etti. Bebeğin başının arkasında küçük, dairesel bir doğum lekesi vardı. Ancak asıl ürpertici olan, tam bu lekenin simetriğinde, alnının sol tarafında, sanki bir şeyin çıkış noktasıymış gibi duran daha geniş ve düzensiz bir başka doğum lekesi daha bulunuyordu. Küçük Çanay konuşmaya başladığı andan itibaren, sıradan bir çocuğun hayal gücünün çok ötesinde şeyler anlatmaya başladı. Henüz 3 yaşındayken, adının aslında Boakai olduğunu ve bir öğretmen olduğunu iddia ediyordu. Sürekli olarak eski evine gitmek istiyor. Anne ve babasının aslında başka insanlar olduğunu söyleyerek ağlıyordu. Çanay'ın zihnindeki anılar, bir çocuğun uyduramayacağı kadar çiğ ve vahşiydi. Hatırladığı son şey şuydu. Bir gün okula giderken arkasından bir silah sesi duyulmuştu. Kurşun, ensesinden girip alnından çıkmıştı. Bu anlatılar, bölgedeki gerçek bir olayla ürkütücü bir benzerlik gösteriyordu. Çanay doğmadan yaklaşık 5 yıl önce, Boakai Lavang adında bir öğretmen, tıpkı Çanay'ın tarif ettiği gibi bir saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Çanay 3 yaşına geldiğinde, ailesini o kadar çok zorladı ki, sonunda onu bahsettiği köye götürmeye karar verdiler. Çanay, daha önce hiç gitmediği bu köyün yollarını, sanki her gün oradan geçiyormuş gibi tarif ediyordu. Kasabaya vardıklarında küçük çocuk, yaşlı bir çiftin evinin önünde durdu. Bu insanlar, 5 yıl önce oğullarını kaybeden Boakai'nin anne ve babasıydı. Çanay, yaşlı kadına bakıp anne dedi. Ardından evin içine girerek, Boakai'ye ait olan eşyaları, sanki kendi eşyalarıymış gibi birer birer teşhis etti. En sarsıcı an ise, Boakai'nin dul eşiyle karşılaştığı andı. Küçük çocuk, kadının ismini biliyordu ve ona sadece Boakai'nin bildiği özel detaylardan bahsetti. Bu vaka, reenkarnasyon araştırmalarında fiziksel kanıt kategorisinde altın standart olarak görülür. Olayın gerçekleştiği yer Tayland, Nakhon Sayan bölgesi. Boakai Lavang, 1962 yılında öldürüldü. Çanay-Chuun ise 1967 yılında, yani cinayetten 5 yıl sonra doğdu. Doktor Ian Stevenson, Çanay'ın vakasını incelediğinde tıbbi kayıtlarla doğum lekelerini karşılaştırdı. Çanay'ın ensesindeki leke, Boakai'nin otopsi raporundaki küçük giriş deliğiyle örtüşüyordu. Alnındaki daha geniş ve pürüzlü leke, merminin kafatasına verdiği hasar sonucu oluşan geniş çıkış deliğinin tam üzerindeydi. Çanay, Boakai'nin hayatına dair o dönemde internet veya gelişmiş haberleşme ağları olmadan erişilmesi imkansız olan detaylara hakimdi. Boakai'nin kullandığı özel kelimeler ve lakaplar. Evin içindeki gizli bölmeler veya aile içindeki özel sırlar. Vurulma anının coğrafi detayları. Araştırmacılar bu durumu sadece tesadüf veya hayal gücüyle açıklamakta zorlanmaktadır. Doktor Stevenson'un teorisine göre, ölüm anındaki yoğun travma, bir şekilde biyolojik bir iz bırakarak, genetik bir kodlama veya bilinç transferi yoluyla, yeni bedende fiziksel deformasyonlar olarak tezahür edebilmektedir. Çanay-Chuun vakası, ölümün bir son değil, sadece bir form değişikliği olup olmadığını sorgulatan, kanıtları deri üzerine mühürlenmiş bir muammadır. Bu olay, reenkarnasyonun sadece ruhsal bir iddia değil, fiziksel kanıtlarla desteklenen bir araştırma alanı olabileceğini savunanların en güçlü dayanağı olmaya devam ediyor. Bugün bu vaka üzerinden DNA ve ruhu 5 ayrı bölüm olarak karşılaştırıyoruz. 3 yaşındaki Çanay'ın, yüzlerce kilometre ötedeki Boakai'nin ailesini, evini ve ölüm şeklini hatasız tarif ediyor. Ruh metafizik savunmaya göre, bilinç bedenden bağımsızdır. Ruh, önceki yaşamın anılarını yeni beyne aktarır. Detaylar o kadar spesifik ki, tesadüf demek mantığı zorluyor. Bu yüzden ruhun savunulması 9 puan alıyor. DNA materyalizm savunmaya göre, kriptomnezi veya sosyal etkileşim. Çocuk bu bilgileri farkında olmadan çevresinden duydu ve kendi anısı sanıyor. Çanay ve Boakai'nin aileleri arasında hiçbir önceki bağ olmadığı için DNA'nın savunulması 4 puanda kalıyor. Kafadaki giriş ve çıkış yarasını temsil eden 2 ayrı doğum lekesinin otopsi raporuyla milimetrik eşleşmesi. Ruh, metafizik, savunmaya göre morfogenetik alan teorisi. Ruhun yaşadığı ağır travma, yeni biyolojik bedeni şekillendirecek kadar güçlü bir enerji alanı oluşturur. Dünya üzerinde başka hiçbir açıklama bu kadar tam oturmuyor. Bu yüzden ruhun savunulması 10 puan alıyor. DNA, materyalizm, savunmaya göre istatistiksel sapma. Her yıl 140 milyon çocuk doğuyor.
Birinin lekesinin bir cinayetle örtüşmesi olasılık dahilindedir. İki farklı lekenin, iki farklı yarayla aynı anda eşleşmesi olasılığı milyarda bir olduğu için savunulması çok zayıf, yalnızca 3 puan alıyor. Bilgi bir bedenden diğerine hangi kanalla geçiyor? Ruh metafizik savunmaya göre enerji alanı. Bilim henüz ruhsal dalga boyunu ölçecek cihazı icat etmedi. Gözlem var ama ölçülebilir mekanizma yok. Bu yüzden ruhun savunulması 5 puanda kalıyor. DNA materyalizm savunmaya göre epigenetik, çevresel stres ve travmalar genlerin üzerine etiket bırakır ve bu etiketler yavrulara geçer. Fare deneyleriyle kanıtlanmış, somut bir biyolojik süreç olduğu için DNA'nın savunulması 8 puan alıyor. Chanai ve Buakai arasında hiçbir kan bağı veya ailevi tanışıklık yok. Ruh metafizik savunmaya göre ruh özgürdür. Gelişmek için uygun olan herhangi bir bedeni kan bağından bağımsız seçebilir. Teorik olarak tutarlı olduğu için ruhun savunulması 7 puan alıyor. DNA materyalizm savunmaya göre eğer kan bağı yoksa, genetik transfer imkansızdır. Bu durum epigenetik argümanını çökertir ve olayı tamamen tesadüfe indirger. Materyalizm burada en güçlü silahını kaybettiği için 2 puanda kalıyor. Ruh metafizik savunmaya göre, Dr. Stevenson 40 yılını buna verdi. Mahkeme standartlarında çapraz sorgu ve resmi otopsi raporları kullandı. Veriler oldukça güvenilir olduğu için ruhun savunulması 8 puan alıyor. DNA materyalizm savunmasına göre doğrulama yanlılığı. Bir bilim insanı bir şeye inanmak istiyorsa, sadece onu destekleyen kanıtları görür. Her bilimsel çalışma için geçerli bir şüphe olduğu için DNA'nın savunulması 6 puanda kalıyor. Puan tablosu bize bir gerçeği fısıldıyor. Bazı vakalar, sahip olduğumuz en gelişmiş biyolojik teorileri bile çaresiz bırakacak kadar derin. Chanai Chun vakası, DNA'nın bir kütüphane ama ruhun o kütüphaneyi yazan yazar olabileceğini kanıtlayan en sarsıcı örneklerden biri. Materyalizm, kanıt yoksa gerçek yoktur der. Metafizik ise, gerçek oradaysa, henüz kanıtlayamadığımız bir bilim vardır der. Peki, sizin hakem puanınız hangisinden yana? Sizce DNA mı, yoksa ruh mu? Bir sonraki düelloda görüşene kadar hoşça kalın. Karşılaştırmak istediğiniz olayları yazmayı unutmayın.